2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük finansal çöküşünün enkazını dağıtmak için birine ihtiyaç duyduğunda bir devlet kurumunu aramadı. Özel bir şirketi aradı. Ve o şirket kurtarması için tutulduğu bankaların bir kısmına zaten ortaktı. Bugün o şirket 15 trilyon dolar yönetiyor. Bu dünyada yalnızca iki ülkenin, yani Amerika ile Çin ekonomisinin toplam değerini geçen bir rakam. Ve Amerika'nın en büyük 500 şirketinin %88'inde en büyük hissedar onlar. Bütün bu imparatorluğu kuran adam ise kariyerinin zirvesinde kısa sürede kaybettiği 100 milyon dolardan sonra küllerinden yeniden doğan Larry Fink. Ve neredeyse hiç kimse yüzünü tanımıyor. Bu, bir adamın dünyaya sahip olan şirketi nasıl kurduğunun hikayesi, bir de o cümlenin ne kadarının gerçekten doğru olduğunun. Sektörün geri kalanı sahne ışıklarını severken bu şirket adını bile bir uyarı gibi seçmişti. BlackRock. Larry Fink, 23 yaşında Wall Street dünyasına adım attığında bir siyaset bilimi mezunuydu. Finans dehası değil, kelimenin tam anlamıyla bir yükseliş makinesiydi. First Boston isimli dev bir yatırım bankasında hızla yükseldi. Araba kredilerini, kredi kartı borçlarını ve ev kredilerini alıp tek bir paket haline getirip yatırımcıya satan sistemi, yani ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasını kuran ekibin başındaydı. Bu sistem size tanıdık geldi mi? Çünkü tam da bu araç yıllar sonra 2008 krizini tetikleyen o çöküşün atası olacaktı. 31 yaşına geldiğinde Fink, bankasının tarihindeki en genç yöneticilerden biriydi. Kazandıran adamdı. Dokunulmazdı. Sonra 1986 yılında bir şey oldu. Fink ve ekibi faiz oranlarının yönü hakkında bir tahminde bulundu ve o tahmin tutmadı. Tek bir çeyrekte bankaya yaklaşık 100 milyon dolar kaybettirdiler. Bir anda herkesin el üstünde tuttuğu kahraman, kimsenin yanına yaklaşmak istemediği zehirli bir isme dönüştü. İtibarı küle döndü ve milyarlarca dolar kazandırdığı bankadan kovuldu. Çoğu insan için burası yolun sonu olurdu. Fink için başlangıçtı. O 100 milyon doları neden kaybettiğini yıllarca düşündü ve tek bir sonuca vardı. Riski görmemişti, ölçememişti ve kendine bir yemin etti. Bir daha asla anlamadığı bir riske girmeyecekti. 1988 yılında 35 yaşındayken 8 ortağıyla birlikte yeni bir şirket kurdu. İlk başta Blackstone grubunun çatısı altındaydı. Bir güç savaşının ardından yollarını ayırdılar ve şirket kendi adını aldı. BlackRock. Fink içindeki bütün o acıyı, o aşağılanmayı şirketini akıl almaz bir hızla büyütmek için yakıta çevirdi. 1999 yılında BlackRock borsaya açıldı. 2006'da rakibi Merrill Lynch'in varlık yönetimi şirketini bünyesine katarak bir gecede 2 katına çıktı. Ama BlackRock'ı dünyanın en büyüğü yapan şey boyutu değildi. Fink'in bir daha asla riski gözden kaçırmama yeminiydi. Fink, riski ölçen bir makine inşa etti. Adını da masal kahramanından aldı. Aladdin. Aladdin sıradan bir yazılım değil. Dünyanın dört bir yanındaki portföyleri, günün her saati tarayan, her türlü felaket senaryosunu saniyeler içinde hesaplayan devasa bir sinir sistemidir. Bir savaş çıksa, bir ülke batsa, faizler fırlasa, hangi yatırımın ne kadar sarsılacağını önceden söyleyebiliyor. Bunu yapabilmek için de dünyanın en hassas verilerine ihtiyacı var. Bankaların, sigorta şirketlerinin, emeklilik fonlarının, hatta merkez bankalarının verilerine. Ve işte asıl sarsıcı gerçek burada başlıyor. Aladdin yalnızca BlackRock'ın kendi parasını değil, toplamda 21 trilyon dolardan fazla varlığı izliyor. Yani BlackRock'ın kendi büyüklüğünün çok ötesinde bir rakamı. Bu, dünyadaki bütün hisse, senetlerinin ve tahvillerin kabaca %10'u demek. Bugün Aladdin'i yalnızca BlackRock değil, onun en büyük rakipleri de dahil olmak üzere 1000'den fazla kurum kullanıyor. Rakipler bile dünyayı BlackRock'ın gözlüğünden görüyor. Şimdi 2008 yılına geri dönelim. Kriz patlak verdiğinde Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers, 613 milyar dolarlık borçla ülke tarihinin en büyük iflasını yaşadı. Kredi piyasaları buz tuttu. Ve panik içindeki devlet, enkazı kimin temizleyeceğini bilmiyordu. Çünkü o enkazı okuyabilecek tek makine, özel bir şirketin elindeydi. Amerikan hükümeti Larry Fink'in kapısını çaldı. Hiçbir rekabetçi ihale olmadan kapalı kapılar ardında batan dev kurumların 100 milyarlarca dolarlık zehirli varlıklarını değerlemesi ve yönetmesi için BlackRock'ı tuttu. Merkez Bankası adına ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin geri alımını yönetti. İşin garip tarafı şuydu.
Sistemi çökerten o aracı yıllar önce icat eden ekibin başındaki adamla sistemi temizlemesi için devletin çağırdığı adam aynı kişiydi. Ve BlackRock kurtardığı o bankaların çoğuna zaten hisseleriyle ortaktı. Bu, tarihin gördüğü en büyük çıkar çatışmalarından biriydi. Ama kimse itiraz etmedi. Çünkü başka seçenek yoktu. O gün Larry Fink, alay konusu olan adamdan devlet ile Wall Street arasındaki kilit taşına dönüşmüştü. Buraya kadar geldiyseniz ve bu tarz perde arkası hikayelerini seviyorsanız, kanala abone olup videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü asıl mesele şimdi başlıyor. 2020 yılına gelelim. Covid-19 salgını dünyayı kilitlediğinde Amerikan Merkez Bankası tarihte ilk kez şirket tahvilleri satın almaya başladı. Ekonomiyi ayakta tutmak için bu devasa operasyonu yönetecek birini aradılar ve yine aynı kapıyı çaldılar. BlackRock. Dahası Merkez Bankası bu programla kısmen BlackRock'ın kendi fonlarını satın aldı. 12 yıl arayla aynı senaryo 2 kez oynandı. Kriz vurdu, devlet çaresiz kaldı, telefon aynı numarayı aradı. Peki BlackRock bu kadar güçlüyken bu güç sadece ona mı ait? Hayır. Masada 3 kişi var. En büyüğü olan BlackRock, 15 trilyon dolar. İkinci sırada 11 trilyon doları aşkın parayla Vanguard var. Üçüncü sırada ise 5,5 trilyon dolarla State Street bulunuyor. Bu üçünü topladığınızda 32 trilyon doları aşan akıl almaz bir güç çıkıyor karşınıza. Koca Amerikan ekonomisinden bile büyük. Sektörde bu üçüne kısaca büyük üçlü deniyor. Ve bu üçlü sadece dünyanın en büyük markalarının ortağı değil, aynı zamanda birbirlerinin de en büyük hissedarları arasındalar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu ki, herkes tarafından yanlış bilinen bir şey var. BlackRock borsada işlem gören bir şirket ve en büyük hissedarları arasında. İlginçtir, Vanguard'ın fonları da bulunuyor. Ama bunun tersi mümkün değil. Vanguard'ı kimse satın alamaz. Çünkü onu kendi yatırımcıları sahipleniyor. Yani zincir tek yönlü. Herkesin sandığı gibi kusursuz bir kısır döngü değil. Şimdi meşhur örneğe gelelim. Yıllardır kıyasıya rekabet ettiğini sandığınız Coca-Cola ile Pepsi'ye. Bu üçlü her ikisinin de en büyük hissedarları arasında. Peki bu, rekabetin sahte olduğu anlamına mı geliyor? Bu, iktisatçıların yıllardır tartıştığı gerçek bir soru. Aynı üç fon, birbiriyle yarışan şirketlerin ortak sahibi ise, o şirketler gerçekten birbirini yıpratmak ister mi? Kimse kesin cevabı bilmiyor. Ama sorunun kendisi bile ürkütücü. Bu genişliğin nedeni bir komplo değil, aslında endeks fonunun doğası. Endeks fonu piyasadaki her şeyi satın alır. İyisini de, kötüsünü de, birbiriyle çelişeni de. İşte bu yüzden aynı fonlar, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Pfizer'ın da, en büyük sigara üreticilerinden Philip Morris'in de büyük ortakları. Aynı el hem ilacı hem de zehri tutuyor. Ama bunu bir plan yaptığı için değil, sadece her şeyi aldığı için. Aynı mantık medya için de geçerli. Disney'den Netflix'e, izlediğiniz haber kanallarından bu videoyu izlediğiniz platforma kadar hepsinin ortakları arasında yine bu üçlü var. Peki her şeye dokunan bu adam sıradaki hamle olarak ne yaptı? Bir süre önce Larry Fink, şirketlere her yıl yazdığı o meşhur mektuplarda çevreye, topluma ve iyi yönetime önem vermeyen şirketlere yatırım yapmakta zorlanacaklarını söyledi. Bir anda dünyanın dört bir yanındaki büyük markalar reklamlarını değiştirdi. Logolarına renk kattı. Daha duyarlı görünmeye çalıştı. Çünkü BlackRock gibi bir devden para almak istiyorsanız onun ölçütlerine uymanız gerekiyordu. Ama işin bugünkü hali daha da ilginç. Amerika'daki siyasi rüzgar tersine dönünce Fink geri adım attı. Son mektuplarında o çevre ve sosyal sorumluluk vurgusu neredeyse tamamen kayboldu. Yani dünyanın en güçlü yatırımcısı bile rüzgar nereye eserse o yöne dönüyor. Şimdi baştaki soruya dönelim. BlackRock gerçekten dünyaya mı sahip? Cevap, sandığınızdan daha rahatsız edici. Hayır, gizli bir odada oturup dünyayı yöneten bir avuç insan yok. Milyonlarca sıradan insan, emeklilik parasını, birikimini, en ucuz ve en akıllı seçenek olduğu için aynı üç fona akıttıkça bu üç fonun elinde neredeyse her büyük şirketin genel kurulunda belirleyici oy gücü oluşuyor. Kimse bunu kötü niyetle seçmedi. Sistemin kendi mantığı, gücü kendiliğinden 3 noktaya topladı. Bu şirketler o hisselerin gerçek sahibi olmadıklarını söylüyorlar. Biz sadece milyonlarca yatırımcının vekiliyiz, onların adına oy kullanıyoruz diyorlar. Kağıt üzerinde haklılar. Ama bir şirketin yöneticisi için o oyun kimin parasıyla verildiği değil, o oyu kimin kullandığı önemlidir. Ve o oyu kullanan çoğu zaman tek bir şirkettir.
Larry Fink bugün hala BlackRock'ın başında. Üstelik artık her yıl Davos'ta dünya liderlerinin toplandığı Dünya Ekonomik Forumu'nun da başkanı. Bütün bu güce rağmen kişisel serveti yaklaşık 1 milyar dolar. Devasa bir imparatorluğun tepesindeki bu adam, o imparatorluğun neredeyse hiç görünmeyen yüzü olmayı özellikle seçti. Belki de asıl mesele şu: Fink sistemi ele geçirmedi. Sistemin kendi çarkı, riski ölçebilen tek makineyi kuran adamı en tepeye kendi eliyle taşıdı. Ve bir kriz daha geldiğinde devletin arayacağı numara muhtemelen yine aynı olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar gücün tek bir şirkette toplanması, kapitalizmin bir zaferi mi, yoksa hepimizin bağlı olduğu tek ve kırılgan bir düğüm mü? BlackRock dünyayı gerçekten ne kadar kontrol ediyor? Yorumlarda tartışalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.